Güncel tariflerden herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün birkaç farklı yemek yapmak yerine hepsini bir tencerede birleştirdim ve nefis bir çorba hazırladım. O kadar doyurucu ve besleyici bana ana yemek olarak yetti. İnanın size de yeteceğine inanıyorum. Kendinizi fazla yormadan, çünkü bazen insanın zamanı olmuyor ya da hiçbir şey yapmak istemiyor. O gün de bugün diyorsanız, evdekiler de sizden bir şey bekliyorsa, işte böyle anlar için bu tarif bir kurtarıcıdır. Hadi gelin sizinle birlikte bu çorbayı yapmaya başlayalım. Önce malzemelerimizde neler var? 1 adet patates, 1 adet kuru soğan, 1 adet havuç. Bende büyük vardı. Eğer küçükse 2 adet kullanabilirsiniz. 2 adet kapya biber, 3 diş de sarımsak. Bunları küp küp güzelce doğradıktan sonra tenceremize 3 kaşık kadar zeytinyağımızı koyup ve 1 yemek kaşığı da tereyağımızı koyduktan sonra eriyen yağımızın üzerine patatesler hariç tüm malzemeyi tenceremize ekliyoruz ve burada biraz kavurma işlemi yapacağız. Tamam, bugün mutfakta fazla oyalanmak istemiyoruz dedik ama şimdi yemeğe de biraz lezzet katmak lazım, değil mi arkadaşlar? O yüzden sebzelerimizi güzelce kavurup yakmadan soteleyeceğiz. Aromalarını vermelerini bekleyeceğiz. Bu kısım önemli. Sebzeleri direkt suyu koyup haşlayarak da yapabilirdik ama bunu yapmayacağız. Neden? Tek çeşit yemek yapacağız ama çok lezzetli olacak. Şimdi kavrulan, güzelce aromasını veren sebzelerimizin üzerine 1,5 litre kadar suyumu döktüm, tuzumu attım. Benim elimde kemiğinden ayrılmış but etleri vardı. Onları da doğrudan çorbanın suyunun içine ekledim. Yani tekrar haşlayıp tavuğun suyunu çıkarma derdi yok. Bu şekilde tüm vitamininin lezzetini çorbanın içine katmış oldum. 4 adet but etini de içine ekledikten sonra kapağını kapattım. Şöyle hafiften köpürmeye başlayınca köpüğünü dağıttım taşmasın diye. Sonra tekrar kapağını kapattım. Ama siz lütfen ara ara kontrol etmeyi unutmayın. Taşmasın çorbamız. Şimdi kapağını açtım. Haşlanmış mı diye kontrol edeceğim tavukları. Çatal yardımıyla şöyle bakıyorum. O çok da güzel haşlanmış, birbirinden ayrılmaya başlamış etler. Şimdi bu haşlanmış etlerimizi hadi bir kabın içine alalım. Bu arada arkadaşlar, hala abone olmadıysanız, biliyorsunuz abone olmak ücretsiz. Abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Hepsi benim için çok kıymetli. Ve şimdiden çok teşekkür ediyorum sizlere. Ve bütün haşlanmış etlerimizi aldıktan sonra şöyle bir kontrol edelim. İçinde kalıp kalmadığına bakalım. Birazdan bunları ditmeye başlayacağız. Ama nasıl diteceğiz? Elimizle uğraşmadan çok kolay bir yöntem kullanacağım. Ama önce suyun içinde kalan sebzelerimizi blenderdan geçirelim. Hiç tane kalmasın. Blenderdan geçirdik. Ve şimdi bunlar burada bir kala kalsın bakalım. Hadi şimdi biz tavuklarımızı ditmeye başlayalım. Tavuk etlerimizin üzerine streç filmle kapattık. Böylece etrafa sıçramadan ditme işlemi yapacağız. Çırpıcı ucu yardımıyla etlerimizi tel tel blender sayesinde ayırıyoruz. Bakın ne kadar güzel, pratik ve düzgün bir şekilde didiklendi. Hiç elle uğraşmaya da gerek kalmadı. Ve şimdi dittiğimiz tavuklarımızı çorbamızın içine katalım. Güzelce karıştırdıktan sonra suyunu ilave edelim. Şimdi suyunu çok kontrollü bir şekilde ekleyelim. Ne çok sulu olsun ne de fazla koyu kıvamlı. Orta kıvamlı, yumuşacık, içimi güzel bir çorba elde edelim. Kıvamını da ayarladıktan sonra bu aşamada tekrar tuzunu kontrol ediyorum. Eğer eksik gelirse ekleyebilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz baharatları bu noktada ekleyebilirsiniz de. Şimdi ayrı bir tavada 1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını alıyorum. Üzerine kırmızı toz biber, biraz nane ekleyerek yakıyorum. O sırada çorbamız kaynıyor. Eklediğimiz suyla beraber böyle bir bütünleşecek, böyle bir özleşmesi gerekiyor. Ve baharatlarını yaktıktan sonra artık onun da altını söndürüyorum ve servise hazır. İsterseniz ince kıyılmış maydanoz da kullanabilirsiniz.
Şimdiden herkese afiyet olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın arkadaşlar.